Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Benim elimde 4 adet rengim var. Zemin olarak beyazı kullanacağım. Yeşil, lila ve mor renklerini tercih ettim. Tabi sizler farklı renkler tercih edebilirsiniz. Çalışacağımız bu lifi çeyizlerinizde kullanım sağlayabilir, hediyelik olarak götürebilirsiniz. Ya da kendinizde hani kullanabileceğiniz rahat güzel bir lif olacak. Şimdi bunun için malzemeler dediğim gibi 4 çeşit ipimiz var. Bir adet makas ve bir tane de tığa ihtiyacımız var. Elinizin uygunluğuna göre tığınızı tercih edebilirsiniz. Benim tığım 2.10 mm. Gayet de kolay çalışıyorum bu tığ ile. Tavsiye ederim bu milimetreyi. Şimdi arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Zil butonunu aktif ederseniz eğer her eklemiş olduğum videodan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda diğer sosyal medya hesaplarımı da takip etmek için açıklama bölümüne ya da ana sayfayı kontrol sağlayabilirsiniz. Linklerini orada paylaşıyor olacağım. Tasarım ilmekler olarak da kontrol sağlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi lifimizin anlatımına geçiş yapabiliriz. Lifimiz için tığ numarasını şöyle yine göstereyim, 2.10 milimetre. Şimdi beyaz ipimi öncelikle aldım zemini hazırlayabilmek için. Önce ipimi zincirimi sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 adet zincir çekerek ilk yapmış olduğum zincirin içerisine giriyorum ve bir tane halka elde etmiş oluyorum. Bir zincir. Bakın ipimi uzattım. Halkanın içerisine giriyorum. Bir, 2 ve 3. Üçlü bir adet fıstık yaptım. 2 zincir çektim. Tığıma tekrar ilmeğimi alıyorum. Bakın tekrardan aynı yere batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane tığıma doladım. İlmeğimi şu şekilde aldım. Bakın sonra ipin içine şöyle giriyorum. Ve ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 zincir. Halkanın içerisine tekrardan girdim. Bir tane daha fıstık yaptım. 2 zincir. Şöyle bak. Devam ediyorum. Dördüncü fıstığımı da yaptım. 2 zincir. Şimdi beşinci fıstığımı yapıyorum. 2 zincir. Altıncı fıstığımı da yaparak ilk sıramızı tamamlamış olduk. 2 zincir çekiyorum. Bakın şurada ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine battım ve kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle bak. Fıstığın tepesine bir tane fıstık yaptım. İlk olarak bunu kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bakın uzatıyorum. Tepeye bir fıstık yapıyoruz. Tığıma ilmeğimi aldım. Bir ve ikinci. İkinci dibe batıyorum. Tığımda 2 adet fıstığım var. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Tığıma ilmeğimi aldım. Bakın ilk dilimimi tamamlamış oldum. Bir adet yatık fıstık elde ettik. Şimdi ikinci fıstığın tepesine batıyorum. Yine aynı şekilde bir adet öncelikle fıstığımı yapıp kapatıyorum. Şöyle bir zincir tepeye bir fıstık. Tığıma ilmeğimi aldım, geldim dibine battım.
bir fıstık. 2 fıstığı topladım. Bir zincir, ikinci zincir, tığıma ilmeğimi aldım. Üçüncü fıstığın tepesine batıyorum ve bir tane daha fıstık elde ediyoruz burada. Şimdi bu sırayı her sırada, yani her dilimde bir tane yatık fıstık olacak şekilde 6 adet dilimimizde tamamlayalım. Şimdi sıramızı tamamladık, görmüş olduğunuz gibi 2 zinciri çektim. Bağlama işlemini yapacağım. Şu 2 fıstığın birleşim yerine şöyle giriyorum ve bağladık. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki bir tane yatık fıstığı 2 adet yatık fıstık olarak çoğaltma işlemi yapacağız. Bakın, birleşim yerine geldim. Bir fıstığı yaptım, kapattım. İlmeğimi aldım. İpimi uzattım. Bir fıstık tepeye ilmeğimi aldım. Dibine ilmeğimi aldım. Şimdi şuradan karşıya geçiyoruz. Tığımda şu an 3 adet fıstık var. Üçünü tek seferde topladım. Şöyle tepeye, dibine ve karşıya. Bir zincir. Şimdi arttırma işlemini yapıyoruz. Bir tane tepeye fıstık yaptık. Bakın, bir tane şuraya ve bir tane dibine indim. Fıstığımı yaptım. İkili fıstığı toplayıp 2 zincir çektim. Bir tane yatık fıstığımız vardı. Bu sırada 2 tane yatık fıstık elde etmiş olduk. Tığıma ilmeğimi aldım. Karşı tarafa, bakın, birleşim yerine geldim. Bir tane fıstığımı öncelikle yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tepeye uzattım. Bir fıstık tepeye yapıyoruz. Tığıma ilmeğimi aldım. Dibine geldim, batıyorum. Tekrar tığıma ilmeğimi aldım. 2 fıstık oldu. Şimdi karşıya 3. fıstığımı yapmak üzere battım. 3. fıstığımı yaptım. Üçlü fıstığı tek seferde topladım. Şöyle. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık. Tığıma ilmeğimi aldım. 1, 2. Şuraya batarak bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve sıram üzerindeki yapmam gereken artırma işlemini de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şimdi bakın şöyle. Her dilimde birer tane yatık fıstık vardı. İkinci sırada her dilimde 2 adet yatık fıstık oldu. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Yine 2 zincir çekiyorum. Karşı tarafa sırayı bağlıyoruz. Şöyle. Bir zincir. Şimdi bu sıradaki arttırmaları da göstereyim. İlk fıstığımı yaptım. Bu sırada bir yatık fıstık, 2 yatık fıstık ve 3 tane yatık fıstık elde etmemiz gerekmekte. İlk fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi diğer fıstığıma geçtim. Bakın, tepeye bir, dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Kapattık. Bakın, ikinci fıstığımı yaptım. Bir zincir. Şimdi bir tepeye, bir tane de dibine fıstıklarımızı yapıyoruz ve 3 adet yatık fıstık elde etmiş oluyoruz. Her sırada aynı mantıkla arttırmaya devam edebilirsiniz. Bakın, 1, 2, 3 fıstık. Arttırmanız gerektiği kadar fıstıkları arttırarak bu şekilde lif çalışmasında arttırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Her bir dilimde
2, 4, 6, 8 fıstık olana kadar arttırmalarımızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi eksiltme bölümüne geldik. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 fıstık kalana kadar eksiltmelerimizi tamamlayacağız. Beyaz ipimi tığıma sabitledim. Şuradaki parçanın birleşim yerine tığımı hemen geçiriyorum. İpimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Arttırma yaparken ilk fıstığımızı kapatıyorduk. Fakat şu an o şekilde bir işlem yapmayacağız. İlk fıstığımı yaptım bakın. İkinci fıstığımı da bakın yatık fıstığın sol tarafına batarak bir fıstık daha yapıyorum. İki fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Tığımdaki üçlü fıstığı topluyorum. Aynı arttırma mantığındaki gibi üçlü fıstıklarımı sıra sonuna kadar toplayarak devam edelim. Sıra sonuna kadar devam ettim. Şimdi burada son üçlüyü toplayacağız. Alt tarafta arttırma mantığında neydi? Sıra sonunda üçlü fıstığı topladıktan sonra bir tepeye bir de dibine batarak arttırma yapıyorduk. Burada bunu yapmayacağız. Bir zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstığa düştü. Şimdi arka tarafa geliyorum. Aynı mantık. Bir fıstık tığıma bir tane aldım. Karşı tarafa batıyorum. Bir fıstık da oraya yapıyorum. İkili fıstığı topladım. Bir zincir devam ediyorum. Burada 6, 5 ve 4 fıstık olana kadar eksiltmelerimizi yapmaya devam edelim. 4 fıstık kalana kadar bu şekilde sıramızı tamamladık ve her bir dilimi aynı şekilde tamamlayarak lifimizin zeminini tamamlamış olduk, bitirmiş olduk. Şimdi şuradaki çalışmayı yapacağız arkadaşlar. Lila ipimi aldım. Bakın şimdi burada nereye sabitliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altılı fıstıktan bir ikinci fıstığın yıldızına ipimi sabitliyorum öncelikle. Sonra şuradan geçiriyorum ve bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir tane fıstık. Bu fıstığımı da kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bakın şimdi iki tane fıstığım var. Geldim. Dibine bunu sabitliyorum. 2 zincir çektim. İpimi kestim. İpleri arka tarafa aldığımızda daha temiz bir çalışma olacaktır. Şimdi 1, 2, 3. fıstığın şuradaki yıldızına da batarak bu sefer mor ile yapıyorum. Öncelikle bir tane fıstık, biraz önceki göstermiş olduğum gibi bir zincir çektim, tepeye fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir geldim, dibine batarak bunu da kapatıyorum. İki zincir çektim.
İpimi buradan kestim. Şimdi yine 1 2 şuraya lila ile aynı çalışmayı yapalım. Üçünü de yaptıktan sonra iplerimi arka tarafa aldım. Şimdi işin mantığını anlayabilmeniz için üst tarafı nereden yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Bakın. Şimdi burada 3 tane var. Bunun ortasına denk getirmem gerekiyor. Şuradaki yıldızın tepesine batıyorum. 2 tane lila yapacağım. Sonra bir tane mor yaparak tamamlayacağım. Bunları yapalım. Toplamda 3, 5, 6 adet bu şekilde çalışmamızı yaptıktan sonra şu görünümü elde ediyoruz. Şimdi şuradaki yeşil olan bölümü de yapalım. Alt tarafta yatık bir fıstığımız var ve yatık iki fıstığımız var. Yatık iki fıstığın tepesinden şöyle bir fıstık, iki fıstık şuraya batıyoruz. 14 adet zincir çekiyoruz. ...14 zincir çektikten sonra şuraya aynı yere dibine batıyoruz. İki zincir çektim. İpimi kestim. Şöyle. Aynı yere batarak şuraya, aynı yere batarak şuraya zincirleri çekerek devam ediyoruz. Sonuç itibariyle yine bir iple, ip yardımıyla zincir de çekebilirsiniz ama ben burayı iple fiyonk yaptım. Bu şekilde çalışmanızı yapabilirsiniz her bir dilim için. Şimdi kenar çalışmasını da göstereyim. Açık lila rengini kullanacağım ben kenarda. Şuradan ipimi sabitliyorum. Öncelikle bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapattım. 1 2 3 zincir. Pıtırcık yapıyoruz. Farklı bir kenar çalışması da kullanabilirsiniz tabii ki. Fakat ben bunun yakışacağını düşündüğüm için bunu çalıştım. 3 zincir çektim. Karşı tarafa batıyoruz. Bir fıstık da buraya yapıyoruz. Fıstığı kapattık. Tepesine pıtırcığı yapıyoruz. Üç zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi burada karşı dilime geçerken nasıl bir işlem yapıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Öncelikle bir tane fıstığımı yaptım. Tığıma doladım. Karşı tarafa geçtim. Bir fıstığımı daha yaptım. İki fıstığı tek seferde topluyorum. Aynı şekilde pıtırcıklarımı yapıyorum. Şöyle devam edelim. Kenar çalışmamı devam ettirdim. Bakın şimdi burada 2 adet köşemiz var. Buradaki köşelerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına yani lifinizde kenar kısmında hani kastırmaların olmaması adına bir tane zincir çekiyorum. Aynı dibine bir tane daha fıstık yaparak tepesine yine pıtırcık işlemleri sağlayarak köşelerde ikili fıstık şeklinde devam ediyoruz.
Tığıma bir tane aldım. Karşı tarafa geldim. Şöyle. İki dilimin birleşim yerinde bu şekilde topluyoruz. Köşelerde ikili fıstık çalışarak kenar çalışmamızı da bitireceğiz. Lifin bitmiş halini videonun başına ya da videonun sonuna muhakkak resim, görsel olarak ekleyeceğim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zili aktif etmenizi rica ediyorum her eklediğim videodan haberdar olabilmeniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.